Şöyle bir problemimiz var. Pek çok ateist nasıl bir Allah'ı inkar ettiğini, pek çok Müslüman da nasıl bir Allah'a iman ettiğini maalesef bilmiyor. Bunun sonucu olarak da bizde taklidi iman, onlarda da taklidi ateiste ciddi bir nüfus artışı var. Bu yüzden meseleyi en başından ele alalım. Yani bizim yaratılışımızdan önce ta kainatın yaratılışına gidelim. Yani Big Bang'e. 1 minute after the very beginning of the Big Bang. The Big Bang coming out of nothing. Big Bang is supposed to have happened. Before the Big Bang, this was the Big Bang, the beginning of the universe. The universe was created from a Big Bang. Was in the Big Bang, but everything we know of time was as well. Time's just another dimension. And so the actual Big Bang moment, called the Big Bang. One is that time itself began with the Big Bang. is that the Big Bang, what we call the Big Bang, pek çok Müslüman şu anki yaşamın ortaya çıkışının anlatmak için patlama sonrasında olma ihtimallerinin matematiksel değerlerini ortaya koyar. Ve bu rakamların düşüklüğünü göstererek ya mutlaka bu düşük rakamlar içerisinde yaşamayı tercih edici bir üst akıl olmak lazımdan bir yaratıcıya varmaya çalışır. Buna antitez üreten diğer bir güruh ise bunlar da hayır canım paralel evren diye çok güzel elimizde bir seçenek var. Biz buradan yürüyebiliriz derler. Yani 14 milyar yıl önceki bir olayın farklı yorumları hemen hemen bu şekildedir. Kur'an'ın bize bahsettiği Allah ise ilk canlıyı, ondan önce kainatı ve şimdiki bütün canlıları an ve an yaratan Allah'tır. Ve bana sorarsanız bir damla sudan 9 ay sonra bir canlının oluşması en az Big Bang kadar hayret etmemiz gereken bir olaydır. Ama böyle günlük 300 bin doğum olduğundan dolayı takriben insanlar için yani normal işte 9 ay sonra çocuk gelecek olayı çok sıradan gelirken Big Bang, biz onu hiç görmemiştik, çok şaşırtıcı gözüyle bakabiliyorlar. Bir ateiste seni kim yarattı diye sorsak, yani beni hiç kimse yaratmadı, ben büyük patlamadan sonra meydana geldim diye cevap verme ihtimali vardır ve bu cevap bana sorarsanız çok yetersiz bir cevaptır. One can't help asking, why are you so obsessed with God? Well, I noticed that you brought up the question of God and I didn't. İslam'ın tabii ki de Big Bang ile ilgili bir problemi yok. Yani az önce beyan ettiğimiz ateizmden farklı olarak Big Bang olayının bir yaratıcının kontrolünde, onun kudret ve iradesinde gerçekleştiğini savunur. Yani siz bir düşünün, sizce hangisi daha mantıklı? Böyle bir olayın, büyük patlama gibi bir olayın tesadüfen oluşması mı çok daha mantıklı? Yoksa hayır canım, evet, sıfır hacim, sonsuz yoğunluktan yoktan var ediliş serüveni var ama bu bir yaratıcının kontrolünde gerçekleşiyor mu daha mantıklı? Buyurun bunu bir inceleyelim. Buyurun bunu bir inceleyelim. Buyurun bunu bir irdeleyelim. Buyurun. Tantuni sofrası gibi oldu. Şimdi burada ilk meseleye şöyle girelim ve çok önemli bir mesele. Patlama dediğin olayların sonucunda hep bir tahrip olur. Bir yok olma olur, bir düzen bozukluğu ve bir dağılış olur. Yani her patlamanın sonucunda bir yıkım ve düzen bozukluğu olurken Big Bang gibi bir patlamanın sonucunda kainat dengesine sunulan ince ayarlar ve muazzam tasarımlar varken böyle ince ayarlar ve muazzam tasarımların seni bir sanatkara ve bir yaratıcıya sevk etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi yasasında her şeyin zaman geçtikten sonra yıkıma, bozukluğa ve bir düzensizliğe gittiğini söyler. Örneğin köyde bir duvar oluşturmak için tuğlalar dizseniz ve o köye aradan 60, 70, 80, 90, 100 yıl sonra gitseniz bakarsınız bu tuğlalar birçoğu yıkılmış, birçoğu toz duman olmuş, birçoğu da benim ilk gün dizdiğim kadar güzel durmuyor. Bozulmuş ve deforme olmuş şekilde. İşte entropi yasası bunu anlatır. Yani entropi her şeyin kader tarafından kendisine tayin edilen bir sona doğru gitme serüvenidir. Kur'an'da bahsedilen eceli müsemmayı entropi gibi düşünebilirsiniz. Yani anlaşılması gereken şurası. Kontrol olmazsa kaos olur. Tekrar şurayı vurgulamak istiyorum. Big Bang'den sonra bir karmaşa ve kaos oluşurken, çünkü her patlamadan sonra bu beklenir. Ama ortaya bir düzenin, ortaya bir nizamın ve intizamın çıkması, aklı bu düzen sistemini kuran kimdir noktasına itmesi bence gerekli. Tekrar vurgulamak istiyorum. Burada sıcak bir bardak varsa bu
zamanla soğur. Yani enerjisini kaybeden bir hale gelir. Bu bahsettiğim entropi yasasını çocuğunuzun odası veya lavabodaki bir bulaşık içinde gözlemleyebilirseniz, çocuğunuzun odası aynı şekilde bir müdahale olmadan yaşantıya devam edilirse o oda daha dağınık, daha kirli bir hale gelir. Veyahut lavabonuza sürekli yemek yiyip koyarsanız gün geçtikçe müdahale etmediğiniz halde ciddi biriken bir kirlilikle karşılaşırsınız. Ama bunun tam zıttı olarak Big Bang gibi bir şeyde kaos oluşmasını beklerken aksine bir düzen oluyor. Yani şu odada bir bomba patlatsam şu kalemlerin her biri dağılır. Üstüm başım yırtılır. Beden elbisem ciddi hasar görür ve başka şekildeki patlamaları da buna örnek verebilirsiniz. Hep bir düzen bozukluğuna yol açarken Big Bang gibi bir patlamanın bunlardan ne farkı var ki Big Bang'de aksine muazzam bir düzen ortaya çıksın? Yani varoluşumuzdan bu yana her şeyi düzende tutmak için bir müdahale bizim üstümüzde olmazsa her şey kaosa doğru sürüklenmesi lazım. Bu bir gerçek. Peki bu kadar anlattığımız örnekleri Big Bang'i ele alacak olursak hayır canım Big Bang'deki patlama bunlardan hariç mi diyeceğiz? Hayır. Onda aksine sürekli oluşan bir düzen varsa bir müdahale ediciyi bence aramak aklın gereğidir. Konuyu tekrar üstünden geçmek istiyorum. Yani evrenin bir başlangıcı olduğu 14 milyar yıl önce büyük patlama ile ortaya çıktığı modern fizik tarafından artık kabul edilmiş bir gerçektir. Dev teleskobuyla tanıdığımız Hubble, evrendeki yıldızların ve gezegenlerin sürekli hem bizden uzaklaştığını hem de birbirinden uzaklaştığını söyler. Yani evrenin genişlediğine dair bir delil olarak bunu ortaya koyar. Tabii bize bu meseleyi Hubble'dan önce söylemiş başka birisi de var aslında. Biz göğü büyük bir kudretle inşa ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bir ayette bunu kaç yüzyıl öncesinden ifade etmiş. İnanılır gibi değil. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta gökler ve yer birbiriyle bitişikti. Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi de sudan yarattık. Yani baktığımızda evren genişlediğine göre bunu geriye sarsak zaman içerisinde demek ki tek bir noktadan ortaya çıkmış deriz. Yapılan hesaplamalar o tek bir noktanın sıfır hacim ve sonsuz yoğunluğu olduğunu ortaya koyuyor. Yani sıfır hacim ne demek? Ortada yok. Enerji, madde yapı taşı ne konuşuyorsanız bu henüz ortada yok. Big Bang ile birlikte sıfır hacim ve sonsuz yoğunlukla ortaya çıkıyor. Yani diğer bir deyişle yaratılmış demek. Yine En'am suresinde o Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. Yani bana sorarsanız büyük patlama meselesini okuduğunuzda, yani ortak kanı olan bütün makalelerde okuduğunuzda yoktan yaratılış, yani benim gibi bir insan için açık bir şekilde bir yaratıcının varlığının en basit anlaşılır delilidir. Ve yine bence Big Bang'in bu deliliyle materyalist felsefenin temelini oluşturan ezeli madde denen o olay zaten bu da çürüdüğünün göstergesidir. Peki Big Bang'den önce ne vardı? Yani yok olan bir evreni var hale getiren güç neydi? İşte tam bura bence biraz aklı ve insafı çalışan adam ya evet yani benim bunu bir araştırıp bulmam lazım diye düşünmeye sevk etmesi gerekiyor. Sebepler zincirinin yani Big Bang dediğimiz yoktan yaratılışın sona kadar gitmesi imkansızdır. Demek ki şu soru geliyor. Sebepler zinciri burada kesiliyorsa bundan önce o sebepler zincirini yoktan yaratan ezeli bir yaratıcı olma zorunluluğu vardır. İşte o zatın öyle bir sıfatlara sahip zatın varlığının olmasının zorunluluğuna biz literatürde vacibül vücut diyoruz. Vücut varlık, vacip zorunluluk. Varlığı yani olması zorunlu olan bir zat. Yani Allah Azze ve Celle. Şimdi gelelim esas soruya. Yani ben kendi adıma Big Bang'le vesaire diğer meselelerle ilgili çok fazla zamanında da video izledim, makale okudum vesaire. Gerçekten yani biraz ehli insaf için ya evet usta yani bir yaratıcı var. Bu kesin yani. Bir yaratıcı olmak zorunda yani. Bu anlatılan sistem gerçekten ya hayır bir yaratıcı yok, ezeli madde falan yani bunlar çok komik olgular olur. Tamam bir yaratıcı var. Buraya kadar problem yok. Fakat o dönemlerde de yani ta lise döneminde de Big Bang ile ilgili şeyler okuyordum ve kafama şu soru geliyordu yani tamam evet anlıyorum. Peki bu yaratıcıya ben neden Allah demek zorundayım? Bence bu kısım da çok önemli. Yani bu kısma girmeden çözersek evet bir yaratıcı var mı? Var. Big Bang yarattı mı? Yarattı. Yani böyle şey gibi oluyor. National Geographic belgeseli gibi oluyor. Ben bu yaratıcıya neden Allah demek zorundayım? Neden onun peygamberi Muhammed Mustafa'ya ittiba etmek zorundayım? Neden Kur'an'ın ahkamına uygun bir hayat sürmek zorundayım? Yani buraya da dokunmamız lazım. O yaratıcıya ben neden Allah diyorum? Bir de buna girelim. Enerji diyemezsin.
Çünkü enerji sonradan yaratılmış bir şeydir. Sonradan yaratılmış bir şey de yaratıcı olamaz. Bu faslı geçelim. Beğendiğiniz tüm eserlere dikkatle inceleyin. Ama bu eserleri incelerken şöyle inceleyin. Sanki o eser elinize ilk defa gelmiş, ilk kez verilmiş gibi inceleyin. O verilen eserde, ilk kez verilen eserde, bu kamerada, herhangi bir televizyonda, şu saatte, bu bilgisayarda bir kullanım kılavuzu ve bir rehberin lansmanı olmasaydı ben o eserin, o verilen sanat eserinin ne işe yaradığını dahi bilemezdim. Mesela örnekleyelim. Şimdi şu elimdeki telefon. Bu telefonu ben bir kabilede yaşasaydım ve bu kabilede bu telefon bana ilk kez verilseydi ama bunun adı bile söylenilmiyor bana yani. Bir gün geçerken böyle bir bakıyorum. Aa, yerde bir tane bir şey var diyorum. Bakıyorum böyle. Ya şimdi insan sorar yani. Allah Allah. Yani bu acaba ne işe yarıyor diye. Şimdi ben diyelim böyle Hindistan cevizinin yetiştiği bir yerde yaşıyorum. Bu da biraz sert bir şey değil mi? Evet, biraz sert. Ben bunu Hindistan cevizi kırmayla uğraştım. Ondan sonra birden bu telefonun tasarımcısı geldi. Dedi ki sen ne yapıyorsun bu telefonla? Bu telefon değil. Bu Hindistan cevizi kıracağı. Peki bunun Hindistan cevizi kıracağı olduğunu nereden biliyorsun diye sorduğumda da bana şu cevap verse. Çünkü işe yarıyor. Çok komik oldu ya. Yani şu Hindistan cevizi kırmayı, kafanı kırmaya da işe yarar o zaman. Kafa kıracağı diyelim yani. Çok komik oldu. Ardından o tasarımcı dese ki hayır, bunun çok fazla özellikleri var. Bununla fotoğraf çekebilirsin. Bununla yakınlarını, sevdiklerini arayabilirsin. Bunu hesap makinesi olarak kullanabilirsin. Bununla internete bağlanabilirsin. Bununla uyduya bağlanabilirsin. Bununla yer yön bulabilirsin. Buna klasörlerini depolayabilirsin. Bunun hafızasından yararlanabilirsin. Bunun GPS sisteminden yararlanabilirsin. Bla 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 bla. Bunu televizyon olarak kullanabilirsin. Buna YouTube'a girebilirsin. Yani anlat bitiremez ve böyle hayretler içerisinde kalırım. Bu telefon elimle ilk kez verildiğinde ne işe yaradığını bilmeyen ben, bu telefonun ne işine yaradığını anlayabilmek için iki şey çok önemli. Bir, bu telefonu üretimcisi bana bunun lansmanını yapacak bir rehber göndermesi lazım. Bir. İkinci olarak da bu telefonun kullanım kılavuzunu da bana göstermesi lazım. Çünkü bazen lansmanın anlattığından daha fazla özellikleri olabiliyor. Bunun içinde bir kullanım kılavuzu. Yani bu ikisinin cem etmesi, birlik etmesi lazım. Bir, rehber. Bu telefonun lansmanını yapacak bir rehber. İki, bu telefonun ne işlere yaradığını anlayabileceğim bir kullanım kılavuzu. Bu ikisi olmazsa ben bir kabilede tutar bunu Hindistan cevizi kırar ve derim ki bu bir Hindistan cevizi kıracağıdır. Biri dese ki neden? Çünkü işe yarıyor. Çok basit bir soruyla çok saçma bir kullanışa sürüklerim ben bunu. Bizim kainata bakışımız az önceki kabile reisinden hiç farklı. Bunlara vahyin ışığıyla bakmadığında bunların asıl işinin tasarımcısını tanıtmak olduğunu da anlamadın demek. Biz daha yaradan Rabbinin adı ile oku manasının bunları yemeden önce bunların tasarımcısı ve sanatkarının ne amaçla gönderdiğini düşün demek olduğunu bile maalesef anlayamadık. Bizi biraz daha konforlu yaşatsın diye habire yedik. Yani kitabı soslayıp verseler biz kitabı da yiyeceğiz. Hiç demeyeceğiz ya bunun içinde ne mana vardır diye. Çok ince bir şey değinmek istiyorum. Bu belki bize bakan bir ders. Şimdi biliyorsunuz kafir küfür kökünden geliyor. O örtmek manasına geliyor. Yani neden küfür deniliyor? Cenab-ı Allah'ın vermek istediği mesajı verdiği esmaları örttüğünden dolayı. Peki sen elmayı öyle yedin, armudu öyle yedin, bir bebeğin oldu, yaratıcı ne amaçla verdi? Bu manaya bakmadın, değinmedin, buradan bir sanatkara, buradan bir tasarımcıya ulaşmadın. Kainat kitabını hiçbir zaman bu amaç ve bu niyetlerle okumadı. Peki sen de Allah'ın esmasını örtmüş, yani az önce söylediğimiz küfür kelimesinin icraatında bulunmuş olmuyor musun yani? Bu bir risk değil mi yani? Bu içki içmek kadar büyük bir sıkıntı gibi gelmiyor mu acaba sana? Şimdi 828 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük binası olan Burj Halife'yi bir düşünün. 164 katlıdır. Asansörü bile 64 kilometre hızla hareket ediyor. Sinan bizim drone'dan daha hızlı gidiyor asansör bile. Maliyeti 1,5 milyar dolar. 344 bin metrekare alanı var. 344 bin. Hesaplayabildin mi Sinan? Hayalhanem 2800 metre alanı var. 344 bin metre alanı var. Kaç tane hayalhanem ettiğini hesaplayabildin mi? Şimdi böyle bir tasarımı size rehbersiz ve içeriğini anlatan kullanım kılavuzsuz verseler. Kusura bakmayın, o anda da sıkışmış olsanız hacetinizi gidermek için yeri bulabilecek misiniz acaba? Böyle bir tasarım. Az önce konuştuğumuz koca evreni bir düşünün. Bu evrenin neden var olduğunu ve benim bu evrende neden var olduğumu anlatan bir rehber ve bir kullanım kılavuzu olmadan acaba bu kainattaki amacımı nasıl olur da anlayabilirim? Biraz inceleyip araştırınca biraz insaflı şekilde anlıyorsunuz ki bu rehber Fahri Kainat Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam, o kullanım kılavuzu ise Kur'an'ın mucizevi beyanlarından ibaretmiş. Selametle.